Ve bu geceki son konuklarımız Chetan Parkyn. Hoş geldiniz, welcome. Thank you. Ve Isil Sarraf, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Chetan, human design denen insan tasarım sistemi diye bir şeyden bahsedecek bize. Ben de zaten sizler, yani benim tabii ki bilgim var ama sizlerle aynı zamanda öğreneceğim ki gerçekten çok enteresan bir konu bu. Nedir insan tasarım sistemi? Diyorsunuz ki özünüzdeki insanı keşfedin. Hani doğum bilgilerine göre, bu arada izleyicilerimize de söyleyelim. Gün, ay, yıl ve olarak, yer olarak, değil mi? Normal astrolojide olduğu gibi. Onları bize yazsınlar. Biz buradan Chetan'a soralım ve de sizin de insan tasarım sisteminizi ortaya çıkartalım. O zaman nedir bu sistem? Let's give a little summary about what it is, how you do it, just a general view. Well, first of all, thank you very much for having me here. I thank you. And please accept my apologies, you and your listeners, that I don't speak Turkish. Surely. That's why Isil is here. Ben tercüme edeyim. Evet, sen tercüme et. Teşekkür etti tabii ki burada olduğu için. Bu arada ben söylemek istiyorum, yani bunu tabii ki tercüme etmene gerek yok. Şimdi Chetan'ı daha önceden Isil çok iyi tanıyor. Hatta bir ara bir çıkartmıştı benim chartımı ama evet, ben tam ilgilenememiştim konuyla. Şimdi tekrar geldiğinde işte tercüme değil falan, hani simültene biter. Isil dedim, gel hadi sen tercüme et, bir anımız olsun dedim. Çünkü çok yakın arkadaşım, benim en sevdiğim arkadaşlarımdan bir tanesi. O da kırmadı, geldi bakalım bu akşam. Tercümeyle ilk adımı attık. Evet. So human design, I call it a 21st century self-remembering device. Bunu 21. yüzyılın kendi kendini hatırlama aracı olarak kendisi açıklıyor. All of us are born with a perfect makeup. Hepimiz diyor aslında mükemmel bir makyajla doğuyoruz. And depending on the family or the country or the religion or the practices, the ethnicity, we have our life shaped by the people around us. Hangi aileden, şu kültürden, ülkeden veya etnik kültürden olursak olalım, aslında biz etrafımızdaki insanlarla şekilleniyoruz aynı zamanda. So very quickly we are distracted from our own life and we start living our life according to everybody else's ideas. Dolayısıyla da çok kolay bir şekilde kendi hayatımızdan uzaklaşıyoruz ve dikkatimiz başka insanların hayatlarına yöneliyor. Dolayısıyla da kendimizden uzaklaşmış oluyoruz. Bu yani kendi yaşam amacımızı hani etraf baskısıyla veya etrafa ayak uydurarak kaybetmemiz gibi bir şey mi söylemek istiyor? Can we say it like we lose the purpose of our own lives because we always look at other people's lives? Very quickly, yes, exactly that. And I say, in this world, there are no two grains of sand on any beach that are the same. So how could two people be the same or live according to somebody else's ideas? Burada yani dünyadaki her kişinin aslında birbirinden farklı olduğunu, nasıl ki kumsaldaki her kum tanesi birbirinden farklıysa, insanların da bu şekilde farklı olduğunu ve hiçbir iki insanın birbirinden aynı olmadığını zaten parmak söylüyor. izi gibi bir şey de diyor bu sistemde, yani şey için, bu human design için. Yeah, we said something like it's like fingerprint. Nobody is the same. Exactly this. And these days we are confronted with so many difficult situations in life. We're used to trusting old ideas and we have to rearrange our whole way of looking at life. And we cannot do that according to other people's ideas. Aslında hayat bir proses tabii. Yani geçmişteki olan şeylerle şu an olan şeyleri işlemden geçirip kendi hayatımızı oluşturuyoruz. Dolayısıyla bunu başkalarının hayatlarıyla sürekli ilgilenerek yapmamız mümkün değil. Peki şimdi mesela neyi yapmamız gerekiyor bu human design için? Nerede mesela kişiler, diyelim ki çok fazla var Türkiye'de, bilmiyorum tabii biliyor mu kendisi de, bir işte çalışıyor fakat diyelim ki resim yapmak istiyor. Fakat mecbur kazanımını, kendi geçimini sağlamak için bambaşka bir işte çalışmaya. Onun için de bir şekilde mutsuz ve devamlı bir arayış içerisinde, bir kendini gösterme içerisinde. Mesela bu chartla beraber, yani bu haritayla beraber ve bu sistemle beraber kişi gerçek amacının, yani yaşamdaki gerçek amacının ne olduğunu öğrenip de ona göre hangi alanda daha verimli olabileceğini falan öğrenebiliyor mu? She says, I don't know if you know, but many people, especially in Turkey, like he wants to paint or he wants to sing, but they're doing something completely different, just to live their life, just to earn money or something like that.
So does this mean like, sanırım soruyu unuttum. Mütercim tercüman değil. Mütercim tercüman Nasıl da olmadığım kibar, için değil bir mi? anda. Sanırım soruyu unuttum. Çok uzun sordum. Sorarken benim de aklıma geldi. evet, biraz Eda öyle. diyor ki bu kadar uzun cümleler kurarken sıkılmıyor musun diyor. Bir süre sonra ben cevap vermeye başlayacağım. O da Biliyorum, özellikle sen de beni ama uyardı, bildikleri- dedi evet, ki sen de yapma. bildiklerini söyle çünkü kaç senedir zaten gidiyorsun, ilgileniyorsun, şey yapıyorsun. Soruma sen nerede kaldın acaba? Şöyle Hayır, bir şey, ben olayı genel bir şey yaptım. Hayır, bir, mesela o kişi genel görüş. hayat amacını bu şeyle, bu sistemle hayat amacını anlayıp öğrenebiliyor mu? Yani boşu boşuna sevmediği mesleği mesela kalkıp da bırakıp ressam olacağım derse bu sefer o konuda başarılı olacak mı? Heh. So, can a person, when he gets to know this system, can he just learn the real purpose of his life? All of a sudden, he just awakens to his real purpose. And he says, like, if I paint, I'm going to be successful. Can he know that? The idea of being successful in life is very much a personal issue. My experience in life, you are either fulfilled or you are not fulfilled. Aslında hayattaki başarıyı tarif etti şu anda. Ya tatminsiniz ya tatmin değilsiniz. If you live your life according to somebody else's style of living, you may be very successful in money or politics or something like that, but in your own fulfillment, you will be miserable. Başka birine göre veya hayatta başka bir amaca göre hayatını yaşarsan belki bazen çok başarılı olabilirsin. Yani hayattaki başarı tanımına göre çok para kazanabilirsin. Fakat içinde tatmin olmayabilirsin. Aha. Bu gerçek tatmini yani şey yapıyor, sağlıyor. So this is like the rule. Can you maybe Well, explain a little bit life more? is a mystery, but we get all kinds of ideas of what it is supposed to be. Hayat aslında bir gizem ama farklı bir sürü düşüncemiz var hepimizin bu hayatla alakalı. And the point of it is, there is only one possibility for you in this lifetime, and that is to be yourself. Ve aslında hayatta tek bir tane zaten şansınız var. O da sadece kendiniz olmak. Zaten hepimiz kendimiz olmayı aramıyor muyuz sonuçta yani birçok şeyle, birçok şeyi yaparak, birçok şeyi konuşarak. Yeah, isn't it Bu like da we çok all yardımcı look for, olan bir teknik o isn't it zaman. the thing that we all look for just to live our life, our own life? Yes. So she says like it's a technique that we can use for this. Exactly. That's why I call it a self-remembering tool. O yüzden zaten dedi kendi kendimizi anımsama aracı olarak tanımlıyorum. Ben mesela dün Jülide ile konuştum. Jülide dedi ki kendime dedi aşık oldum dedi bu sistemi yani bu sistemi şey yaptıktan sonra o kadar bazı şeyleri gördükten sonra ki gerçekten belki orada cezbedici cümle de oydu. Güzel bir cümleydi yani hani kişinin kendini daha iyi anlaması açısından. Ben de kısa cümleler kurayım. So yesterday she was talking with Julide and she said like after I got to know the system I fell in love with my own self. So she said like that really attracted her about the subject. It is the most important thing in life, to be in love with yourself. Hayattaki en mühim şey aslında zaten kendi kendine aşık olmak. And then when you're in love with yourself, then you have the space to be in love with everybody else. İşte ancak kendi kendine aşıksan yani kendi kendini seviyorsan zaten başka birilerini de sevmek için bir alanın olabiliyor. But if you're always guessing, who am I, what am I doing, and you have no real idea except from what everybody tells you, Ve sadece tahminlerde bulunuyorsan hayatınla ilgili yani ben kimim, ben ne yapıyorum vesaire gibi ve bu tip şeylerin de hep etraftan duyuyorsan yani bir insanın nasıl olmasıyla gerekli olduğuyla ilgili de tanımların hep başkalarına göre ise bu aslında tabii seni mutlu edecek bir şey değil. Şimdi bu tabii ki bu sistemle ilgili şimdi birazcık daha izleyicilerden çünkü çok mesajlar geliyor. Onların da şeylerine baktıracağım ama sabaha karşı değil yani saat olması. There are Doğumluyum. many people who Bir wants dakika their doğru child birini side. bulmaya. So she's looking for the right person. Saatlerini de atarsanız yani gün, ay, yıl, saat ve neresi olduğu. Ender Bey de atmış ama saatini atmamışsınız ya da neresi? Evet saatini atmamışsınız. Şimdi doğru unuttunuz mu? Biz çıkartmıyor. Bir saat var bir başka bir şey. Ben şimdi göstereyim arada bakarken bulmaya çalışırken. Yukarıdan bana söylesenize bir tane bulduğunuz bir şeyi saati, günü, ayı, yılı falan olarak da. Çıkarttı Chetan benimkini. Bu işte böyle bir şey çıkıyor karşınıza. Benimkini mi veriyorsun? Okumasın insanlara ya. Ben yok, uzaktan şey gösterin. Merak etme. It's safe.
güzel şeyler söyledi falan. Burada birazcık Güzel şeyler yaptık seninkini Güzel. biraz değiştirdik. Olabilecek en süper mükemmel insan orada şu an. en iyi halime En çok iyi. uğraştınız mı? Yok aslında hiç çok uğraşmadık. Neyse böyle bir harita çıkarılıyor ve bu harita ile işi bu haritada şimdi şöyle bunlar çakraların rengi mi onu mu temsil Evet, onlar ediyor? enerji merkezleri. Peki bu haritadan neler görüyoruz? Yani biz tabii yani ben tabii ki anlamıyorum bunu ama neler anlatıyor bu harita bize? Hani basamak basamak gidersek. What do we see on this chart? I mean, just briefly. Okay, briefly. In very simple terms, when I see a chart, what I'm looking at is somebody's genetic makeup. Aslında özet olarak baktığım zaman birinin tablosuna gördüğüm o kişinin genetik olarak genetik oluşumu. And so if I can look at the genetic coding that is your information for this lifetime, Ve senin genetik kodlamana baktığımda orada senin bu hayattaki bilgini görüyorum. then I can tell you how this genetic coding works well for you. Ondan sonra da söyleyebiliyorum ki bu genetik kodlama senin nasıl işine yarayabilir? Yani nasıl Peki. kendin için bunu çalıştırabilirsin? Bunda mesela bununla beraber hani bazı sorunlar yaşayan kişiler olabilir. Bir takım şeylerde sorun yaşıyor olabilirsin. Ne bileyim ben ilişkide sorun yaşıyor olabilirsin. Ya da mesela şimdi söyleyeceğim onu da kişileri de böyle sevgilileri, eşleri falan da bir karşılaştırıp da uyumları falan mı ortaya çıkıyor bunda? Bir de öyle bir şey mi var? Ya da karşındakini hani değiştir bak onun mesela hani geç kalma huyu var diyelim ama bu zaten bunun kodunda var kızma. Değiştiremezsin gibi bir şey mi çıkıyor? Tamam, şimdi ne kadarını hatırlayacağım. I'll try and remember all. She's saying like in relationships, like some people have some problems in their relationships. Indeed. Like somebody is always late, somebody always does this, does that. Can we see it on the charts? Yes, we can see these things. Böylelikle Bunları de işte chartlarda değiştirmek gör- zorunda. Hani değiştirmeye çalışırlar ya karşısındakini devamlı. Yani kadın da değiştirmeye çalışır, erkek de değiştirmeye çalışır ve ilk başta hani bir ayrılıktan sonra bir değişirler. Sonra yine bir eskiye dönüş olur. Demek ki o bunu yani şimdi tekrar tercüme etmene gerek yok. Demek ki tamam. yani bunda anlıyorsun ki onun kodunda var değiştiremiyorsun yani. Bunu ben aslında şey yapabilirim. Yani zaten bu olay benim de anladığım. Sorry, I'm gonna. I have to say a couple of things. Şimdi buradaki olay zaten insanları olduğu gibi kabul etmek aslında. Yani zaten kimse değişmiyor. Dolayısıyla bunun en önemli şeyi, yani beni de en çok etkileyen şey o kabulleniş herkesi rahat ettirtiyor her konuda. Dolayısıyla ne oldu? Yok ben yukarısıyla konuşuyorum aynı zamanda. Aynen. Dolayısıyla zaten olay o. Yani kimsenin değişmeyeceğini, kendinin de değişmeyeceğini görüp bir rahatlama prosesi bence bu zaten. Evet yani hani orada da zaten aynen rahatlıyorsun. Tamam burada bir fax gelmiş de. Okay. 20 Mart Okay. So we have a chart time. Okay, let's do one. What's the person's name first? Ayşe Yonca Baltaoğlu. Okay. Ayşe Yonca Baltaoğlu. Do I have to spell it? Probably not. Ha, ismi niye gereksinim duyuyor? No, just for the records. Yani sadece Ha, you just yazmasın. need it for the records. Yani sadece kayıt etmek için. Ama zannedersem yazmadan o çıkmıyor. Bir şekilde o öyle kaydediyor bu program. So what is Aisha's date of birth? 20 Mart 1967. 20th of March, 1967. Okay. And what time? 20.30 It's 8:30 p.m. 20. Zonguldak. And So whereabouts? it's, Zonguldak. Z-O-N-G-U-L. Yes. Okay. Okay. So in human design, we've made what we call 3 keys. And with the 3 keys, we call them type, authority, and profile. Aslında 3 tane püf noktası var, 3 tane anahtar var. Bu 3 anahtar ilk yani şey olarak çıkanlar bu bir insanın şemasında. O da tip, profil ve otorite. Tip, otorite ve profil pardon sırasıyla. So Aisha's type is what we call a projector type. Şimdi bu Human Design'de 5 tipe bölüyor insanları Bu da Ayşe genel Hanım'ın olarak. chartı şu anda. Evet. Evet. Orada bu 5 tipten
What is she? Projector. She's a projector. Projektör yani bir yansıtıcı olarak. Şimdi bunların bir takım bazı şeyler Türkçe'ye çevrilince biraz tuhaf kaçıyor ama en iyi çevirileri bu şekilde. Ben de kitaptakine Projektör göre söylüyorum. aha. Projektör yani o projektörü gösterici olarak söylemiş. Projektör tipi. So a projector is somebody that needs to be recognized and invited to engage in life situations. Projektör tiplerde genelde en önemli nokta o kişinin öncelikle tanınıp yani bir fark edilip bir ortama veya bir olaya davet edilmesi önemli o insan için. So what I can say looking into Aisha's chart, she's very empathic. She picks up everything all around her. Onun şemasına da baktığımda diyor çok empatik yani etrafındaki her şeyi alıyor bir şekilde. Extremely sensitive. İnanılmaz derecede hassas. And probably in her whole life she has never really felt like she fits in. Ve büyük ihtimalle de bütün hayatı boyunca hiçbir zaman bir ortamlara yani uyamadığını hissetmiş olma ihtimali var. She's very much the individual. Bireysel çok. So here living a life that is quite often very different from everybody else's life. Ve dolayısıyla da başkalarının hayatlarından çok daha farklı bir hayat yaşıyor olma ihtimali var. Wherever she goes, people feel from her this very strong love. Nereye giderse insanlar ondan çok kuvvetli bir şekilde bir sevgi alıyor. That she walks into a room and everybody feels love is coming into the room. Bir odaya giriyor ve bir şekilde o odaya sevginin geldiğini hissediyor insanlar bir anda. But she doesn't always know who she is. Ama her zaman kim olduğunun pek farkında olmayabiliyor. Peki bunun farkında olmak için ne yapması lazım? Öyle bir şey oluyor mu mesela bu sistemde? Does this system to be aware of this? What is done? Or Yes. Well, the second key that is the authority, how she makes decisions that are right for her in this lifetime. Yani burada hayatında aslında buradaki önemli şey hayatındaki kararları, doğru kararları verebilmesi. And she's a pure intuitive. Tamamen içgüdülerine göre aslında hareket ediyor. Right? She's very, very intuitive. She hears things, she picks up the sense of what's going on around her and makes instant decisions. Bir şekilde girdiği ortamda hemen işte o böyle içgüdüleri çok kuvvetli. Etraftaki her şeyi duyuyor veya hissediyor. Hemen alıyor yani etrafta neler olduğunu ve anında şeyler veriyor, karşılıklar veriyor. O bir özelliği, onun tanımlı olan merkezinin bir özelliği bu. And her profile is what we call a 2-4 profile. Profili de 2-4. Üçüncü anahtar olan şey de profil burada. O da 2-4 profili dediğimiz bir şey. So perhaps the most important thing for her is always to allow herself to be natural in her own life. Dolayısıyla onun hayatında belki en önemli şey aslında bir doğal olması hayatındaki her yaptığı şeyde doğal olması. This is not a lifetime of going with anybody else's ideas. Bu hayat onun için başkalarının fikirlerine göre hareket etmek için değil kesinlikle. So trusting her own intuition will always guide her. Dolayısıyla her zaman için o sezisini dinlemek, iç sezisini Kendi dinlemek. iç sesini dinlerse daha evet, başarılı olur. aynen çok daha iyi ilerleyecek. Peki mesela şimdi kitabı çıktı ya bu insan tasarımı, human design diye. Yeni çıktı galiba kitapta bildiğim kadarıyla. Bu kitabı alıp okuyunca kişiler kendileriyle ilgili veya işte sevdikleriyle ilgili, yakınlarıyla ilgili, problem yaşadığı kişilerle ilgili filan herhangi bir bilgi edinip o sorunları çözebiliyorlar mı? Okay, so the book is very new. Yes. So when somebody buys this book and reads it, can it be like very helpful to his or her life with the relationships with her own life, family, etc.? Is it like just by reading it, is it useful for Yes. people? Over the years, I have been working with human design for 18 years now. And Ben 18 yıldır human design üzerine çalışıyorum. anybody who reads the book and understands their 3 keys, I guarantee they will have a life transformation. Bu kitabı okuyan ve kendi 3 o anahtarını bilen herkese kesin diyor bir hayat transformasyonu söz verebilirim. So I have to say, with the book, there is a free software, and people can download the software. They can draw up as many charts as they like, just like I'm doing here. Kitapla beraber içinde bir CD oluyor. O software'de de bir program var. Bu programı bilgisayara yüklediğinizde herhangi birinin, yani 20 saniye içinde herhangi birinin aynen demin Chetan'ın yaptığı gibi doğum tarihini ve saatini girerek çıkarabiliyor tablosunu. And if they don't feel comfortable with software,
they can go on our website and get a free report. Veya web sitesinde de orada da ücretsiz olarak indirebileceği aynı programdan var. Hayır, çünkü hani mesela kişinin kendi tabii ki kendi chartına bakması, işte baktırması, burada biz de izleyicilerimizden söyleyeceğiz, onlara yer vereceğiz de mesela ondan sonra kalkıp da tamam kendini keşfetti diyelim. Başkasını da demek ki kitabı alıp okuyup analiz ederekten keşfedebilecek yani. Onu demek istiyordum ben. Bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Daha sonra devam edeceğiz. Chetan Parkyn ve Isil Sarraf'la sohbetimize devam ediyoruz. İnsan tasarımı sistemi üzerinde konuşuyoruz. Bu sistemin astrolojiden farkı ne? What's the difference between human design and astrology? Human design puts you in your life. You don't have to rely on somebody telling you something's going to happen in the future. Human design seni kendi hayatının içine koyuyor. Yani orada birisi sana human design'da ileride ne olacağını hayatından alakalı söylemiyor aslında. It puts you in the present. When you understand your human design, you are equipped to deal with anything that happens to you in your life on your terms. Seni şu ana getiriyor. Yani şu ana getiriyor aslında. Dolayısıyla human design öğrendiğinde senin hayatının o andaki halini çok daha iyi kavruyorsun. Kendi yönteminle ama yani başka kimse. So ultimately you can really relax into your life. Dolayısıyla da hayatına rahatlıyorsun bir şekilde. Peki şimdi ben izleyicilerimizin şeylerini verdim. Tarihlerini. Onların üzerinden gidelim bakalım. So I have the chart of Feliz here. Filiz. Feliz. Evet. Feliz. And what I can say for Feliz is Can you tell the date? yes, 18th of December 1961. 18 Aralık 1961 Filiz. Hani o sıra söylerler ya okulda. Kalk ayağa dermiş. Like in school, you know, you read numbers. Yeah. Well, Feliz is a natural teacher, Filiz doğal bir öğretmen. here to teach people İnsanlara öğretmek üzere burada. in a very particular way. Ve çok kendine has bir yöntemle bunu yapabiliyor. And Feliz is always motivated by the truth. Ve Filiz'i motive eden en önemli şey gerçek. She will hear people's stories, and the moment she feels the story is going away from the truth, she will not be interested anymore. Tamamen doğru ve gerçekle ilgileniyor. Yani herhangi birisi buna hikayeler uydurursa, biraz gerçekten uzaklaşsa ilgisini kaybediyor Filiz. Feliz is also gifted with sight, and I'm talking about vision. Aynı zamanda görüşüyle ilgili de bir hediyesi olduğunu, yani bir üstünlüğü olduğunu söylüyor. Has the gift of being able to read the future. Geleceği okumakla ilgili bir şey var, özelliği var Filiz'in diyor. And has to be very careful how she expresses that. Dolayısıyla bu konuda nasıl bunu ifade ettiğiyle ilgili çok dikkatli olması lazım. Because some people can hear it and some people don't want to hear it. Çünkü bazı insanlar bunu duymak ister, bazısı duymak istemeyebilir. What I would say to Feliz, follow her feelings in all things. Dolayısıyla bu konuda Filiz'e söyleyeceğim, bu konularla alakalı kendi hislerine güvensin, hislerini takip etsin. Okay. Okay. Şimdi Then next. I have a chart for Ender. Ender. Yes. Ender. So Ender is very good at persuading people about what is going on in the mind. Ender de kişilerin birazcık böyle kafalarına şey yapıp, yani ne denir, onları ikna etme kabiliyetine sahip. Ender's a natural organizer. Doğal bir organizatör. And will find that nobody can win an argument. Ve bu konuda da hiç kimse ona üstün gelemez. Very, very logical expression of how life is. Hayatla ilgili çok mantıksal bir ifadesi var. And has a great ease with making friends with people. İnsanlarla çok kolay arkadaşlık kurabiliyor. Can meet somebody and after 30 seconds that person is already seeing this is the best friend I've ever had. Yani bir kişiyle tanışıyor ve bir dakika içinde o kişi onun dünyadaki en iyi arkadaşı olduğuna inanabilir. But Ender has to be careful. No, I just met this person. I'm just finding out who this person is. Ama Ender kendisi bu konuda dikkat etmesi lazım. Ha yok, ben bu insanla daha yeni tanıştım ve kim olduğunu bile bilmiyorum. But very, very easy to open doorways, make friendships, make Çok new kolay connections. arkadaşlık kuruyor, kapılar açabiliyor. Makes bridges. Köprüler kuruyor. Yeah. Okay. Okay. And then Murat. Murat. Yes. Murat.
Murat is somebody that has a... Can you tell the date? Oh, sorry, yes, 8th of June 1972. 8 Haziran Haziran 1972. And so Murat is somebody who is born with talent. Murat bir defa doğuştan yetenekli birisi. What talent? Neydi? Well, that is for Murat to find out for İşte o Murat. Murat'ın bulacağı bir şey. Ha. But I would say even doing the dishes, Murat would do the dishes in a very talented way. Aslında bu kendi bulacağı bir şey dedi ama aslında öyle bir yetenek ki onun yeteneği, yani bu bulaşıkları bile yıkıyor olsa onu kendi özel yeteneğiyle yapıyor. O konuda bile başarılı yani. Just has this very natural gift of doing everything very beautifully. Bu ona bir verilmiş natürel, yani doğal bir özellik. Bir So yetenek. in terms of music, it would be about finding the instrument that really appealed. Müzikten bahsedersek bu konuda ona gerçekten hitap eden enstrümanı bulması lazım. And then practice, 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 practice. Ve sürekli egzersiz yapması lazım ve pratik yapması lazım. Şimdi Murat dediğimiz bizim kameraman arkadaşımız. Biz bir de teyit etmek için sınadık. Söyleme tabii adama. Ama Murat ne diyorsun? Gerçekten mi? Bundan sonra hep sen benim kameramanım ol der. Özel talebim. Ne yaparsa iyi yapıyormuş. Evet. İyi çekeceksin. Peki başka senin sormak istediğin bir şey var mı Murat? Müziğe çok ilgim var, doğru. Özellikle gitar çalıyorum. Müziğe ilgin var, doğru. Özellikle gitar çalıyorsun. He's playing guitar. Yes. That's what he's saying. Yeah. Başka? Yetenek konusunda da öyle, özellikle model üzerine çok şeyim var. Başka bir şey var mı hani böyle Murat hakkında verebileceği bir ipucu filan ışığı? Is there like another hint you can give about him? Any specific strong Yes, point? yes. He has to be in charge of his own life. Kendi hayatının yönetimi onda olmalı, onun elinde olmalı. And also, whatever happens in his life, it's not like he's just going down a straight road. Life takes him in all kinds of jumps and into different experiences in life, quite dramatically sometimes. Onun hayatı genelde böyle düz bir çizgi üzerinde ilerleyen bir hayat değil. Hayat onu bir şekilde yani oradan oraya savurabiliyor. Biraz dramatik değişiklikler olabiliyor dolayısıyla hayatında. O da doğru. And anyone who That's travels with him, they will have to be used to these jumps and these changes as well. Dolayısıyla onunla seyahat eden kişinin de tabii bu harekete alışması lazım bir şekilde yanındaki. So I would say Murat is born in a very interesting life. Murat'ın çok enteresan bir hayata doğduğunu söyleyebilirim. Not dull. Kesinlikle sıkıcı değil. Öyle mi Murat gerçekten? Hadi ya. Yeah. Bir şey soracaktım şimdi, ben sana soracaktım aslında ama unuttum. Ha, zaafları ne mesela? Onu da öğrenelim. What are his weak points? Well, Women some say. could be. He's very good at telling other people what they need to have in their life. He's not always so sure what is good for him. Genelde insanlara hayatlarında onlar için ne iyi olduğunu söyleyebiliyor. Böyle bir kabiliyeti var ama bunu her zaman kendisine söyleyemeyebiliyor. Bu da doğru. O da doğru. Vay. And the ultimate key for him is graciousness in all things. Ve onun için önemli anahtarlardan bir tanesi de her konuda zarafet. Ama yani is it how do I? To be graceful. Yeah, zarafet, but it Even doesn't when quite suit a man. Yeah, sweet man, even when people are nasty or things go wrong, to be Evet, gracious. yani olaylar çok sarpa sardığında ve böyle kötü bir boyuta geldiğinde bile hep böyle bir konuyla ilgili zarif olması, bir nazik olması gerekiyor yani. Okey, tamam. Kibar. Next. Okay, Kibar. next. Kibar. So I have a chart for Ediz, Ediz, evet. 9th of October 1967. 9 Ekim Ekim 67. 67. And I can tell without meeting Ediz, Ediz has a very amazing smile. Söyleyebileceği bir şey, Ediz'in çok inanılmaz bir gülümsemesi var. Ediz also lives very much from the heart Tamamen kalpten yaşıyor her şeyi Ediz. and so can be very, very creative. Dolayısıyla da çok yaratıcı olabilir. And Ediz has this great ability to diffuse difficult situations. Ediz'in zor durumları bir şekilde böyle emebilme, yani yumuşatabilme özelliği var.
when people have big complications in their life and they're not quite sure, Edis can really help them to reconnect with their life again. İnsanlar hayatlarında çok büyük karmaşalar yaşadığında Edis onları yeniden kendi hayatlarıyla bağlantıya geçirme konusunda yardımcı olabilir onlara. And what I would say to Edis is, thank you for being here. Edis'e teşekkür ediyoruz burada olduğu için. Because by the time Edis reached the age of 17, already life was not so interesting anymore. They had tried everything. Çünkü Edis daha 17 yaşına geldiği anda bile artık hayat onun için heyecanını yitirmişti. Çünkü birçok şeyi denemişti hayatında. By the, yeah? Hayır. By the age of 30, very, very few people were going to be able to have a great meaning in Edis's life. Ve bu 30 yaşına geldiğinde de çok az şeyin ve insanın artık Edis'in hayatında bir önemi kalmış olması gerekiyor. Okay, another name. Next. Okay. Irmak Efe. Gerçekten bugün izleyicilerimize ne oldu? Demin de söylüyorum. Ya şehri yazmıyorsunuz ya saatini yazmıyorsunuz. Şoke oldum bu gece. Irmak. 3/9/1978. 3rd of October 1978. 23:55. 23:55. İstanbul. Very strange. Okay. Very good. Peki bu arada başka mesela tanıdığımız dünyada bildiğimiz kişiler arasında hiç böyle hani baktığı ettiği onların da faydalandığı kişiler var mı? Did you ever do charts for celebrities, people we know? Yes, I've done quite a few celebrity charts, but I am very discreet in giving out names. Yeah, sorry. Birçok Madonna ünlünün kesin yaptım vardı. diyor ama But I have read İsimleri- for film stars and for supermodels and politicians and birçok yani süper model, politikacı, artistlerin yapmış ama çok gizli tutuyorum diyor. and it allows them to relax into their life because very often they find a very high stress life. Hayır yani hani kimlere ne dediğini sormayacağız tabii ama isim de vermiyor. I know she says we're not gonna ask what you said to people but yani Ama buna just da some tabii ki, hints. tabii ki saygı gösteriyorum. Çok güzel bir şey. Çünkü bana çok sıkıntı geldi. Whoever comes to Turkey says I work with Madonna. And I'm fed up with it. Thank you for not telling. Okay. Bilmeyeceğiz ya. Türkiye'ye kim gelse Madonna'ya işte yok kavala yaptım, yok astroloji baktım, yok onu yaptım, yok masaj yaptım. Devam bir şey atıyor. Bilmediğimiz için Madonna'ya da onu yapmış diye çağırıyoruz. Bana da sıkıntı gelmiş. Çok teşekkür ederim söylemediği için. She thanks you because you're very discreet because normally whoever comes to Turkey they always say we work with Madonna. Okay. Thank you. I do all of this in confidence with people, yeah. Evet, Irmak. So Irmak, what I see in Irmak's life, also very, very empathic, very open to picking up all the energies around. Irmak da çok empatik ve etraftaki bütün enerjileri hissedebiliyor. And Irmak has just one channel that is colored in the chart, and it's the channel of transforming energy. Irmak'ın sadece bir tane kanalı var tanımlı bu tabloda. O da enerji transfer eden bir kanal. This channel you also have in your chart. Aynı zamanda sende de olan bir kanalmış. And what I say about this channel, the party doesn't start until you arrive. Ve bu kanalla ilgili söyleyebileceğim o kişi gelmeden parti başlamıyor. Öyle mi Işıl? Diyeceğimiz. Allah öyle demin arabada da söyledi bana gelirken aynı şeyi. Ben de dedim ki aynen öyle. So I would say the same to Irmak. Nothing really happens until Irmak arrives. Irmak'a da aynı şeyi söyleyebilirim. Yani parti o geldikten sonra başlıyor. Because the energy rises immediately. Enerji bir anda yükseliyor. And so my question to Irmak is, why are you going to that party? Are you clear to go to that party, or you go places to raise the energy? Dolayısıyla Irmak tabii herkes eğleniyor çok güzel herkes için ama benim burada Irmak'a söyleyeceğim o partiye gerçekten gitmek istiyor musun? Yani onun bakış açısı. Herkes kendi hayatın bakış açısından baktığı için. Apart from being in love with our own life, the most important thing in life is to make right decisions. Hayatımızda aslında en önemli şeylerden biri doğru kararları vermekle ilgili çünkü. Decisions that work for anybody as their individual being. Herkese kendi bireyselliklerinde yarayan kararlar bunlar. And so in Irmak's design, Irmak is designed to make a decision with what we call a gut response. Mesela Irmak'ın tasarımında Irmak bizim içgüdüsel dediğimiz ona bağlı mesela karar mekanizması, otoritesi içgüdüsel.
And a gut response, it's not a vocal response, it's a response that comes from the lower belly. Bu sesli bir karşılık değil, bu bir şekilde insanın alt Göbekten karın mi? bölgesinde. Alt karın. Yani evet, göbek deliğinin biraz altında bir bölge olarak geçiyor bu enerji merkezi. And so a gut response in very simple terms sounds like this. Yes, no. Dolayısıyla o içgüdüsel ses herhangi bir olay karşısında bu şekilde oluyor diyor. Yani veya gibi. And that is Irmak's guidance for this lifetime. Yes, I'm involved. No, not interesting. Irmak'ın aslında rehberliği de oradan geliyor. Ve o iç sesini dinlemek durumunda herhangi. O zaman o iç sesini hani o göbeğinin altından gelen sesi dinleyerek mi, nasıl yani? Yani şimdi burada enerji güzel- merkezlerinde onu oraya yerleştirmiş ama bu aynı şey bende de olduğu için anlatabiliyorum. Benim de otoritem aynı şekilde. İçinden bir şekilde hani tam olarak yerini belirlemesen de bir böyle gibi bir şey gelir olay karşısına veya bir yani ondan bahsediyor. The beautiful Yani bunu deniyorlar da karşılıklı, mesela çalışmaları var, bunu pratik yapıyorsun. İki kişi karşı karşıya geçiyor ve birisi bana sürekli evet veya hayır cevabı verebileceğim şeyler söylüyor. İşte, buraya gitmek istiyor musun? Evet. Kek sever misin? Evet. Ve ben sürekli bunu pratik ediyorum. Evet ve hayır. Tabii yapmadım bunu hiçbir zaman da. Bu şekilde bir şeyler var. Pratik edebiliyorsun bu yöntemi. So in life we've been taught to try and think what is supposed to happen. Biz genelde hayatta hep düşünmeye odaklanırız. Yani şu Ne anda olacağını. ne olacağını düşünmeye And odaklanırız. the beautiful evet. thing about this gut response, it's pure energy. Ve bu işte bu içgüdüsel otoritenin güzelliği, bu sadece bir enerji. Düşünmeyle alakası yok. There is no philosophy, there is no religion, there is no politics, there's no thinking, there's no morality, there's nothing. It's a pure response to whatever life is offering. Bu bir felsefe değil, düşünce değil, politika değil, herhangi bir şey değil. Bu sadece bir enerjetik bir karşılık. Peki bunda mesela hani düşünmeyeceksin ya da düşünsen de bir işe yaramaz mı demek istiyor? Çünkü bende de aynısı çıkmış olduğu için Irmak Hanım'ın benim bilmiyorum ama nasıl ikimiz de hepimiz daha çok ilgilendik olayla. Affedersiniz. Does it mean like, however, I mean, how much you think, it's not gonna work out? Does it mean something like this? Particularly in Irmak's case, yes. Aynen, Irmak'ın So in my case vakasında also, da bu in her şekilde. case also, in your case Yes. also. No, I Not- also I have the mind defined, so I'm always evaluating situations. Ultimately, I have to feel into life. Onun zihni tanımlı. Burada enerji merkezlerinde bir zihin var. Mesela onda da o tanımlı. Dolayısıyla olaylarla etkileşimi farklı onun. Ya olaylara tepki verirken daha ziyade hislerinle karar vermek gerekiyor o zaman. His değil, tamam, ama ben onu sorayım. So does it mean like I answered before? Okay. Does it mean like you have to decide with your emotions? She said. For you, yes. For Irmak, no. Senin için evet ama Irmak için hayır. Çok detayı var. Çok detayı detay, var. evet. In human design, there are 6 different authorities, and that's the decision making. Each of us have one of these authorities. Human Design'da 6 değişik otorite var. Yani otorite dediğimiz karar verme mekanizması. Senin hayatını ne yönlendiriyor? Human Design'da 6 tane var ve herkesin sadece bir tane var bundan. So Irmak's way of making a decision is very different from your way. Dolayısıyla Irmak'ın karar verme prosesi seninkisinden çok daha farklı. Bir de bana şeyi söyledi ki o enteresandı gerçekten, az önce hani reklam arası 2 ara bir derede onu söyledi. Ben dinledim sana, hayat sende de herhalde aynı şey var, aynı çıktıysak eğer. Hayatımıza giren insanların yani hani evet. arkadaş olsan da olmasan da her neyse bir şekilde hayatlarını transforme mi Evet. değiştiriyor muyuz? Ne yapıyoruz? She was Bu bitmeyecek talking mi? about the thing, what we talked in the commercial break about her transformation channel. Yes. Well, you're somebody, through going in your own transformation in life, it spreads into everybody else's lives. You bring transformation to people. Bu Who brings transformation for me? For you, bu hayatta let's just say you have a very glamorous presence here, but life has not always been so very easy for you. bu işte Sabah'ın bir özelliğinden bahsettik reklam arasında. Bir transformasyon kanalı var. Yani hayatına girdiğin insanların hayatını yani form değiştirebiliyorsun. Enerji seviyesini yükseltiyorsun hayatlarında. Sen de Sabah'da şey sordu. Onu da Hayır hayır. Saçmalama. Çok pardon. Tamam. Ben unuttum kameraları. Hayır
Acemilik işte, ben kamerayı unuttum. Yok ama böyle bakıyorum gözün içine. Oh. Neyse hayatları da değiştiriyor. Benden sonra boyut değiştiriyorlar. Evet. Neyse. Ne diyecektim ben, az kaldı. Diyebilirsin, benim gocunduğum bir şey yok da. Evet, deme, devam et. Continue. Bir şekilde evet hayatlarını değiştiriyorum, yes. So in your own life, Ben kendim tercih ediyorum. so in your own life, you are confronted with many situations that you have to find the way through yourself. Ama hayat senin için bu kadar kolay olmadı diyor. Onu dedi biraz evvel. Aslında orada balla kestik onu. Şu anda dedi çok ihtişamlı bir şekilde hayatın, fakat hayat senin için her zaman çok kolay olmamış dedi. And what you find is you have a knack for getting through difficult situations. Ama bir şekilde senin zaten öyle bir kabiliyetin var ki sen zor durumlardan her şekilde sıyrılabiliyorsun kolayca aslında. And then you have a great wisdom in you, personal experience, how to deal with life complications. Ve senin içsel bir bilgeliğin var. Hayattaki karmaşalarla nasıl baş edeceğini çok iyi biliyorsun aslında. İçsel olarak biliyorsun bunu. And what I can see from meeting you from the first time, you have found the most important ingredient, laughter. Ve seni tanıdığım kadarıyla ilk kez görmeme rağmen aslında en güzel içeriğe sahipsin. Bulmuşsun hayatta. O da kahkahan. Thank you. Yes, thank you. It's very important. Peki başka neler soracaktım ben şimdi? Bununla hani ideal kariyerini buluyorsun, işte yaşam amacını buluyorsun, sevgilinle, işte eşinle, dostluğunu, uyumunu buluyorsun ya da onlarda değiştirmek istediğin şeyleri, neleri değiştirebilirsin, neleri değiştiremezsin, onlar kalıcıdır, onları buluyorsun. Peki bu mesela değişemez özellikleri var ya kişilerin. Buradan itibaren tercüme edebilirsin. Değişemez özellikleri o kişinin hayatını etkiliyorsa ne oluyor? Okay. She's asking, people have some things that are fixed. It cannot be changed. If these fixed things are affecting his or her life in a bad way. Tabii Yani genelde kötü bir yönde etkilemiş oluyor. Affecting in a bad way. So what do you do? Okay, my understanding is that all of us come into life with what I would call a soul agreement. Benim anlayışıma göre hepimiz aslında bu hayata bir anlaşma yaparak geliyoruz. And what we might say is a complication for one person may be a delight for somebody else. Ve burada da bir kişi için karışıklık diye adlandıracağımız bir şey başka birisi için zevk olabiliyor. The beautiful thing about human design is you get to see how life works for you. Human Design'daki güzel nokta aslında hayat senin ne şekilde sana yarıyor, ne şekilde senin işine yarıyor. Hayat onu Yani görmek. şey oluyor ya mesela kimisi hayata karşı ya hayatın içerisinde savaşıyor. Kimisi hayatla beraber akıyor yani hayata uyum sağlayarak. İşte o ikisini dengeleyebiliyor mu yani? Some people are like fighting with life Hayata always. rağmen Yes. and hayatla beraber. Yes. Some people And are Yes, most people are fighting with life because they've been told to try and live their life on somebody else's conditions. birçok insan aslında hayatla kargaşa içinde çünkü başka birinin hayatını yaşamaya çalışıyor. And some people are flowing with life. Some people are flowing with life because they find how life works well for them. Bazı insanlar da akışta çünkü o hayat onlar için ne şekilde işe yarıyor onlar bunun farkına İşte bu varmış sistemle insanlar. beraber o akışa geçiyor musun? So with this system can we get into this flow? Absolutely. Absolutely. I tell people there's two ways to live your life. The one where you're always questioning life, is life giving me enough? And the other where you're accepting life and you're living life in your way. Hayatı yani iki şekilde yaşayabiliyoruz. Aslında belli bir kader var. Yani belli bir fix bir şey var zaten sabit. Onu ancak sizin değiştirebileceğiniz kısmı nasıl yaşadığınız. Ya kabullenerek ve güzel bir şekilde akışta rahat yaşarsınız. Ya da sürekli böyle işte kavgalarla, isyanlarla, itirazlarla vesaire yaşarsınız. Aslında ikisinin arasındaki fark bu. Bunu da çözmek sizin elinizde. Hani ya gelecekler, seansa gelecekler, ya kursa gidecekler, ya kitabı alacaklar, çıkartacaklar. Yani gerçekten yine her seferinde çok
soru geliyor, çok mesaj geliyor, çok e-mail'da, SMS de geliyor. Fakat hem herkese yer veremiyoruz hem de hem İngilizce konuşup hani hem Türkçe'ye çevirme falan daha fazla vakit kaybı oluyor. Onun için daha az kişiye baktırabildik. Özür diliyoruz onun için izleyicilerimden ama hem web sitesinden hem de kitabı alırsanız kendiniz de faydalanabilirsiniz. Hatta belki daha sonra tekrardan konuk ederiz Chetan'ı. Thank you for coming. My great pleasure. Thank you for having me. Çok teşekkür ederim arkadaşım. Çok güzel tercüme etti. Estağfurullah, rica ederim. Ufak tefek potlarını son anda Rica ederim. engel. Ama güzel, teşekkür hoş bir an ederiz. olarak kaldı bak yıllar Kaldı sonra. evet. Ben Evet. bir şeyini istiyorum bunun Tabii kaydını. ki Feride yapar sana. Tamam. Çok mersi. Yarın akşam da çok özel 2 tane konuğumuz var tabii ki her zamanki gibi canlı performansta Safiye Soyman ve sevgilisi Faik Öztürk. İnşallah bizi izlersiniz. Muhakkak ki izleyeceksinizdir zaten. Görüşmek üzere. Ve yarın akşam saat 23.30'da tekrar beraber olmak üzere. Hoşçakalın. Al kızını koy çuvala, al kızını koy çuvala. Salla salla vur duvara, salla salla vur duvara. Al kızını koy çuvala, al kızını koy çuvala. Salla salla